Değerli izleyiciler, hoş geldiniz. Villa TV, Modern Ada Gayrimenkul kurucusu Niyazi Oylan ben. Yine uzmanlık alanımız olan müstakil, özel havuzlu villamızı ziyarete geldik. Burası Kuşadası Soğucak Mahallesi'nde. Soğucak Mahallesi'ne yaklaşık buradan 700 metre mesafemiz bulunuyor. Burada toplamda 11 adet villamız var. Bu villamız diğer çektiğim villalardan birazcık daha farklı. Yani sürpriz şeyler sizi bekliyor. O yüzden videoyu sonuna kadar izlemenizi tavsiye ediyorum. Burada girişte bir araç otoparkımız var. Araç otoparkını şu anda manuel olarak açıyorum. Ancak burada görmüş olduğunuz gibi elektrik tesisatlandırma boruları gelmiş. Buraya motoru takılacak ve siz buraya geldiğinizde otomatik kumandaya basıp garajınıza arabanızı park edebiliyor olacaksınız. Burada girişte yerde bazalt antrasit taş kullanılmış. Karşımda görmüş olduğunuz gibi benim aracım karşıya hemen park ettim. Akabinde buraya 2 tane daha araç park edebilirsiniz. Tam karşı tarafıma da bir tane daha araç park edebilme imkanınız var. Yani toplamda buraya 4 tane araba park edebiliyor olacaksınız. Burası 4 tarafı kendine ait özel havuzlu, müstakil ve 550 metrekare bahçe alanımız var burada. Burada hemen yerde antrasit adım taşlarımız var. Yine sağ tarafında burada limon çamları dikilmiş. Ayrıca burada da LED sistemle bütün bahçenin içerisine koyulmuş ışıklandırma sistemimiz var. Evimizin ve biraz dış cephesinden bahsetmek istiyorum. Bu villa diğerlerinden çok farklı. Hem dış cephe olarak farklı, havuzu farklı, evimizin içerisi, özellikleri. Yani mutlaka videoyu sonuna kadar izlemenizi tavsiye ediyorum. Dış cepheye baktığımızda dış cephede açık gri, koyu gri ve ahşap rengine önem verilmiş. Dış cephede görmüş olduğunuz gibi de dört tarafında da kamera sistemi hali hazır durumda var. Havuzumuzun etrafında öncelikle çimen alan ve çakıl taşları var. Havuzumuzun burada baş kısmında burada doğal bir şelale alanımız var. Hemen buradan havuzu detaylı olarak biraz incelemek istiyorum. Çünkü bu havuz benim hoşuma gidiyor. Neden hoşuma gidiyor? Çünkü siz de biliyorsunuz ki bütün havuzlar, bugün otel havuzuna gidin, özel havuzlu bir villa havuzuna gidin veya bir site havuzuna gidin. Hepsinin genelde yani birçoğunun havuzunda mozaik mavi taşlar kullanılıyor. Açıkçası burada farklı bir renk ve seramik kullanıldığı için de benim ilgimi çekti. Çünkü diğer villalardan biraz daha farklı. Ben biraz yenilikçi bir insan olduğum için açıkçası böyle yenilikleri görmek de beni çok mutlu ediyor. Eminim sizleri de mutlu ediyor diye düşünüyorum. Eğer ki siz de bu havuzu beğendiyseniz yorumlar kısmına yazabilirsiniz. Ayrıca bu tarz villalarla ilgili fikriniz varsa, hani şu özellikle olsa daha güzel olur veya şu da yapılabilirdi diyorsanız siz de yorumlar kısmına bırakın. Belki de bir sonraki projelerde sizin fikrinize uygulanabilir. Burada ise bir süs havuzumuz mevcut. İsterseniz hani bebeğiniz veya küçük çocuğunuz varsa burada onu eğlendirebilirsiniz. Ayrıca süs havuzu olarak da kullanabilirsiniz. Burada hemen karşı tarafında bir jacuzzi alanı var. Yazın da jacuzzi alanında burada vakit geçirebilirsiniz. Yine buradan biraz bahsetmek istiyorum. Burada benim ilgimi çeken bir diğer şey ise çökertilmiş oturma alanı mevcut. Yani Bodrum'da genelde çok karşılaşırız bu tarz yapılarla. Biliyorsunuz Bodrum biraz rüzgarlı olduğu için ondan dolayı çökertme oturma yerleri yapılır. Burada isterseniz havuzdan çıktığınız zaman ıslak oluyorsunuz ve burada seramik olduğu için burada vakit geçirebilirsiniz. Ve burada ortada da sıvı yakıtlı şöminemiz var. Bunun akabinde burada hemen sağ tarafında yine iki tarafta da çakıl taşları ve bitkiler var. Havuz motor dairesi var. Burada alt tarafında da havuz motor dairesi buraya gizlenmiş durumda. Zaten bunun da sesi hani çıkmıyor. Genelde hep hani onu soruyorsunuz. Ses oluyor mu vesaire diye. Hani bu altta kaldığı için, derinde kaldığı için yani öyle bir ses, gürültü vesaire yapmıyor. Burada teras alanına gelmek istiyorum. Evimizin salon kısmı burası. Salondan da buraya çıkıp buraya da oturabilirsiniz. Yalnız şunu da belirtmek istiyorum. Burada toplamda 11 tane villamız var. 11 tane villamızın şu anda 10 tanesi satıldı. Son bir tane villamız var. Burası da örnek villa. Burası daha önceden satıldı. Bütün villalarımızın hepsi deniz görüyor konumlarına göre.
Mesela bu villamız hem bu cepheden görüyor hem de havuzun diğer tarafında köşeden görüyor. Üst kattan ise full deniz görüyor. Zaten birazdan da sizlere göstereceğim. Yine çok fazla sizleri de bekletmeden evimizin içerisinden de bahsetmek istiyorum. Çünkü orada sürpriz dolu şeyler var. Diğer villalardan çok farklı olduğunu söylemiştim zaten. O yüzden videoyu kapatmayın. Devam edin, benimle kalın. Bu arada burada bir diğer özellik de genelde hep şu problem olur. Yani havuz yapılır, çok güzel dış cephe mimarisi yapılır ama genelde bahçeye bir duş alma yeri genelde yapılmıyor. Biliyorsunuz ki havuzun içerisindeki su ilaçlı bir su, yani klorlu bir su. Sürekli ilaç atmak gerekiyor. Havuza girmeden önce veya çıktıktan sonra duş almanız gerekiyor. Burada da duş alanının düşünülmesi açıkçası beni gerçekten çok mutlu etti. Çok güzel bir düşünce olmuş burada. Çünkü hep bunu inşaat zamanından önce ben genelde tavsiye ediyorum. Duş alanları da konulsa daha iyi olur diye. Çünkü bu da sizin hayatınızı kolaylaştırıyor. Yani sonuçta havuzdan ıslak çıktığınızda evinizin içerisine giremiyorsunuz maalesef. Dolayısıyla bu da hayatımızı oldukça kolaylaştırıyor. Burada yine adım taşlarından biraz da ses var. Kusura bakmayın, şu anda inşaatımız da devam ediyor. Bu arada şundan da bahsetmek istiyorum. 11 tane villamız var demiştim. 10 tanesi satıldı demiştim. Bir tane kaldı demiştim. Yani son villamız, şanslı sahibi belki siz de olabilirsiniz. O yüzden bence acele edin. Telefon numaralarından beni arayın. Kuşadası'na gelmeden önce mutlaka benimle randevu oluşturun. Sonrasında Kuşadası'na geldiğinizde sizlere yardımcı olabilirim. Şundan da bahsetmek istiyorum. Bu tür projelerde genelde inşaat bitmeden önce projeler genelde satılıyor. Yani villalar genelde satılıyor. Şu anda görmüş olduğunuz gibi burası örnek villa. Örnek villamızın inşaatı bitti. Ancak şu an arkamda da sesi duyuyorsunuz. Sanırım geliyordur ses diye düşünüyorum. İnşaat şu anda devam ediyor. Mesela diğer villaların şu anda peyzajları daha yapılmadı. Ufak tefek eksikleri var. Kabaları bitti. İnce işçilikleri devam ediyor. Dolayısıyla bu tür projelerde inşaat bitmeden önce satılıyor. O yüzden ev almak istiyorsanız biraz hızlı davranmanız gerekiyor. Şunu da belirteyim. Genelde hep arıyorsunuz beni. Fiyatlar sürekli yükseliyor diyorsunuz. Evet, fiyatlar sürekli yükseliyor. Yani özellikle yurt dışından çok fazla arayan gurbetçi abilerim, ablalarım var. Daha önceden benden ev alan çok sevdiğim insanlar var. Onlara da buradan selam gönderiyorum. Stuttgart'ta, Frankfurt'ta olanlar var. Amerika'da yaşayan var. Hollanda'da yaşayanlar var. Hepinize kucak dolusu selamlarımı iletiyorum. Şunu demek istiyorum. Biliyorsunuz ki yurt dışında da olsa, Türkiye'de de olsa her geçen gün her şeye zam geliyor. Dolayısıyla bu tür inşaatlarda, bu tür projelerde de demire, çimentoya her geçen gün zam geliyor. Euro dolar yükseliyor. Bunlar yükseldikçe inşaat maliyetleri sürekli olarak artış gösteriyor. Ve örnek veriyorum, burada 11 tane villa var. Daha önceden gelseydiniz fiyatlar daha uygundu. Ancak şu anda her geçen gün masraf yapıldıkça, malzeme alındıkça yüksek fiyattan malzeme alındığı için ondan dolayı da gayrimenkullerimizin fiyatı da sürekli olarak yükseliyor. Yani ev almak istiyorsanız biraz acele etmenizde fayda var diye düşünüyorum. Evet, size bir başka tüyo daha vermek istiyorum. Şunu söyleyebilirim ki size, burada yaz başından itibaren fiyatlar sürekli olarak artmaya başlıyor. Yani yılbaşından sonra fiyatlar sürekli artıyor. Neden? Çünkü burada 11 tane villa vardı ve satıldıkça fiyatlar artıyor. Yazın da fiyatlar artıyor. O yüzden biraz daha ev almaya karar verdiğiniz zaman, bu yaz olsa kış olsa hiç fark etmiyor. Karar verdiğiniz anda almanız gerekiyor. Çünkü gayrimenkullerin fiyatı sürekli olarak, düzenli olarak hep yükseliyor. Şu anda evimizin girişine geldik. Kısaca size buradan da bahsetmek istiyorum. Sonrasında evimizin içerisine gireceğiz. Ben aracımı karşıya park etmiştim zaten. Üzeri de kapalı. Şu an gölgelik bir alanda duruyor. Buradan kısaca yine bahsetmek istiyorum. Bu evimizde multi klima sistemi var. Görmüş olduğunuz gibi burada multi inverter yazıyor zaten. Yani bütün odaların klima sistemlerindeki borulama sistemi tek bir yerde toplanıyor. Buna da multi sistem deniyor zaten. Ayrıca bu evimiz yaz kış oturmaya müsait. Yani klima altyapıları firma tarafından yapılıyor. Hala hazır durumda size teslim ediliyor. Siz istediğiniz marka klimayı tercih edebiliyorsunuz. Bunun haricinde burada yerden ısıtma sistemi var. Yerden ısıtma sistemimizin de borulamaları buraya geldi. Yani kombinizi buraya takıp yerden ısıtma sistemini kullanabilirsiniz. Burada bu kutunun içerisinde bahçe aydınlatma lambalarının timer zaman saati var. Onun da kontrolünü bu kutunun içerisine yapabilirsiniz. Burada önümde komple villamızın merkezi elektrikli süpürge sistemi var. Yani evimizin içerisinde elektrikli süpürgeyi kullandığınız zaman burada birikiyor haznede. Hiç evimizin içerisinde bunu sokmadan direkt dışarıda çöpe dökebiliyorsunuz.
Bu da benim ilgimi çekiyor. Neden? Çünkü genelde harici bir elektrikli süpürgesi kullandığınız zaman evin içerisinde haznesini evin içerisinde açıyorsunuz ve içerisinden toz parçaları evin içerisine tekrardan dağılıyor. Bunun amacı, dışarıya konulmasındaki amaç da hem elektrikli süpürgenin sesini evin içinde duymamak hem de bu haznenin dışarıda tutulması. Bu da benim gerçekten ilgimi çekti. Evimizin giriş kapısına geldik. Evimizin giriş kapısında da burada bize 2 tane LED sistemli ışıklandırma sistemi karşılıyor. Çelik kapımız da yani benim ilgimi çekti, hem böyle aynalı hem de böyle ahşap görünümlü, ayrıca Sur marka. Yani Sur biliyorsunuz Türkiye'de çelik kapıda en iyisi diyebilirim ben size. Daha fazla sizi heyecanlandırmadan evimizin içerisindeki sürprizleri birlikte gezelim. Evet, şu anda villamızın içerisine girdiğimizde sürprizlerle hemen karşılaşıyoruz. Çünkü birincisi sağ tarafında. Bu arada şundan da bahsetmek istiyorum. Burası tabanda 88 metrekareye oturuyor. Üst katta çıkmalarla birlikte 104 metrekare. Yani toplamda sadece iç ve net kullanım alanı 192 metrekare. Burada hemen girişte sağ tarafında oldukça şık bir tuvalet banyo bizi karşılıyor. Burada hemen girişte karşımda bir el yıkama lavabosu var. Bu arada bataryalar ECA marka. Tabii benim kapıda çok ilgimi çekti. Antrasit renk ve altın yaldız kullanılmış burada. Bu da oldukça şıklık ve zenginlik katmış diye düşünüyorum. Burada karşımda yine bir gömme rezervuar, Geberit marka bir tuvaletimiz var. Yine sağ tarafımda da burada da bir duşakabin alanımız var. Burada da yine ECA marka bataryalar kullanılmış. Burada benim ilgimi çeken özelliklerden birisi, şöyle görmüş olduğunuz gibi düğmeler var ve bunları çevirdiğiniz zaman görmüş olduğunuz gibi dışarıyı görebiliyor veya kapatabiliyorsunuz. Yani bu camın tamamen içerisinde perde görevi görüyor. Beni açıkçası böyle ürünler kullanılması gerçekten cezbediyor diyebilirim size. Yine benim en büyük ilgimi çeken, yani burada bir farklı olan özellik de burada saunamız var. Yani tuvalet banyomuzun içerisine konumlandırılmış bir saunamız var. Alt katta geniş bir yer zaten burası. 2 kişi, 3 kişi rahatlıkla burada kalabilirsiniz. Hani açıkçası bu da benim ilgimi çekti. Yani burada yaşamak ister miydim? Kesinlikle isterdim. Şurada düşünsenize saunada keyif yaptığınızı. Mutlaka gelin, burayı görün. Gerçekten çok farklı. Burada termometrelerimiz de var. Bunun da bilgisini vereyim. Genelde tadilat yapmak isteyip de beni izleyip hani fikir edinen insanlar da var. Numaralarımdan beni arayıp çok güzel dileklerde bulunuyorsunuz. Hepinize çok teşekkür ederim. Her geçen gün daha çok büyümeye başladık. Videomu lütfen siz de sevdiklerinizle paylaşın. En azından bana destek olmuş olursunuz. Güzel yorumlarınız için de çok teşekkür ederim. Hepiniz gerçekten var olun. Hepinizi çok seviyorum. Hepinize de buradan kucak dolusu selamlar gönderiyorum. Evet, şu anda alt kattaki odamıza geldik. Salonumuza da geçeceğiz. Orada da farklı özellikler de var. Nasıl burada sauna varsa devam edeceğiz daha, merak etmeyin özelliklere. Şimdi burası örnek villamız olduğu için tabii eşyalar konuluyor. Bunu sık sık zaten diğer videolarımda da bahsediyorum. Genelde örnek villalar hep eşyalar konulur ve hani geriye kalan alanlar net görülsün diye. Burada girişte hemen sağ tarafında bir gardırop konulmuş. Ön tarafında burada yine rahat bir insanın geçebileceği şekilde bir alan mevcut. Yine yatağımızın başlığında da üst tarafında da burada klima iç ünitesi konumlanıyor. Bu tarafta oldukça geniş bir alan kalmış geriye yatağı koyduktan sonra. Kusurumuza da bakmayın, ufak tefek böyle eşyalarımız olabiliyor. Hani örnek villada fazlalık eşyalar vesaire bir şeyler olabiliyor. Bunlar için de kusura bakmayın, ufak tefek eksiklerimiz de var. Bu kapı pencereler de benim çok hoşuma gidiyor çünkü bu görmüş olduğunuz gibi büyük bir pencere ve şöyle tek elimle çok rahatlıkla sürebiliyorum. Alüminyum pencere kullanılması da açıkçası benim burada ilgimi çekti. Çünkü biliyorsunuz burası sıcak bir iklimi var Kuşadası'nın, Ege bölgesinin. Dolayısıyla plastik kullanılması biraz böyle sonradan gevşemeler olabiliyor. Çok sağlıklı olmayabiliyor. Ancak burada alüminyum kullanılması açıkçası benim ilgimi çekti. Ve şundan da bahsetmek istiyorum. Dışarıya açılan bütün kapı pencerelerinin hepsinde de yine sinekliklerimiz mevcut. Bu olması gerekiyor. Eğer yoksa bile, yani bir yazlıkta oturuyorsanız yani veya bahçeli bir evde oturuyorsanız diyeyim daha doğrusu, sineklik olması mecbur, gerekli. Çünkü neden? Sonuçta bahçeli bir evde oturuyorsunuz. Dışarıda kedi olabilir, ne bileyim küçük bir sinek olabilir, bir şey olabilir. Evinizin içeriye girmemesi için nerede olursanız olun olması gerekiyor diye düşünüyorum. Ayrıca yine dışarıya açılan bütün kapı pencerelerimizin hepsinde de dışarıda biraz önce göstermiştim. Elektrikli panjur sistemimiz var.
akıllı ev sistemine tek tuşa dokunarak bütün iki katında panjurlarını açabiliyorsunuz. Burada şundan da bahsetmek istiyorum size. Akıllı ev sisteminin ana ekranı burada. Tabii burada kontroller var mesela. Kontrolden buraya örnek veriyorum. Evdeyim, dışarıdayım diye. Mesela evdeyim dediğiniz zaman, çalıştır dediğiniz zaman bütün panjurların hepsi açılıyor. Veya dışarıdayım dediğiniz zaman, çalıştır dediğiniz zaman bütün kapı pencerelerin hepsi, mesela şu anda şöyle gösterelim. Şu odayı gösterelim. Mesela şu anda burası kapanıyor. Mesela şuraya gösterelim. Burası kapanıyor. Karşımda var yine. Üst katlar aynı şekilde kapanıyor. Biz bunu şu anda vazgeç diyelim. Evimizin içerisindeyiz çünkü çekimimize devam etmemiz gerekiyor. Evdeyim diyelim. Çalıştır diyelim. Yine bütün kapı pencerelerimizin hepsinin panjurlarını açalım ki sizi de evlere rahat rahat gösterebiliyor olalım. Görmüş olduğunuz gibi de şu anda da bütün panjurlarımızın hepsi tek tuşla açılıyor. Bu arada merdiven benim ilgimi çekiyor. Burada ahşap kullanılmış, antrasit renkler kullanılmış, cam kullanılmış. Burada görmüş olduğunuz gibi ışıklandırma sistemi burada var. Bunlar da gerçekten akşamları çok şık duruyor. Ayrıca burada da dekoratif amaçlı biblo vesaire koyabileceğiniz böyle bir raf olarak düşünülmüş bir alanımız da var. Şunu da bahsetmeden geçemeyeceğim. Merdiven altının değerlendirilmesi gerçekten çok benim ilgimi çekti. Burayı ayakkabılık olarak kullanabilirsiniz veya şöyle bunu kenara alalım. Burada raflarımız var. Ayakkabılık olarak burayı kullanabilirsiniz. Burayı vestiyer olarak kullanabilirsiniz. Burada içeride ceket asmak için bir alanımız var. Yine burada yan tarafında da bir dolabımız var. Burada. Burası da antrasit ve ahşap renklere önem verilmiş. Bu da güzel olduğunu düşünüyorum. Ayrıca şundan da bahsetmek istiyorum. Burada merdivenin alt katında, yani biliyorsunuz burada yerden ısıtma sistemi var. Yerden ısıtma sisteminin bir evin içerisinde bir kontrol mekanizması olması gerekiyor ki hani herhangi bir müdahale olduğunda veya ayarlarını istediğiniz zaman açıp kapatabiliyorsunuz. Bu da kullanışlı ama gizli bir yerde olması gerekiyor. Burada merdiven altına gizlenmiş. Bu da açıkçası beni mutlu etti. Çünkü ayrı bir alanda burada. Bu arada evimizin çelik kapısından girdiğimiz zaman çökertme bir oturma alanı, dışarıdan size göstermiştim. Çökertme bir oturma alanı karşılıyor. Havuzumuz da var. Bu da eve de hani büyük camların da kullanılması ciddi bir ferahlık katmış diye düşünüyorum. Tabii salonumuza geldiğimiz zaman salonda yerde açık renkte seramikler kullanılmış. Duvarlarda beyaz ve antrasit çalışılmış. Aynı zamanda ahşap rengimiz var. Bu da eve ciddi bir ferahlık katmış. Ön tarafından da burada bir deniz manzaramız var benim şu an bu açımdan. Bu da açıkçası salondan da denizi görmesi oldukça şahane diye düşünüyorum. Hem görsel olarak hem de kışın kullanabileceğiniz bir elektrikli şöminemiz var burada. Bunu da kış aylarında kullanabilirsiniz. Şuradaki menfezlerden de sıcak hava üflüyor. Tabii şu anda sadece görsel olarak çalışıyor. Ancak yani isterseniz bunu ısıtıcı olarak da kullanabilirsiniz. Yani bu evde baktığınız zaman yerden ısıtma sistemimiz var. Klima altyapı tesisatlandırma sistemimiz var. Ayrıca bir de şömine halihazırda çalışır vaziyette sistemimiz var. Yani 3 türlü ısıtma sistemimiz var. Yine ön tarafında mutfağa da geçeceğim. Mutfakta da güzel sürprizler bizi karşılıyor. Gerçekten çok benim ilgimi çekti mutfakta da ama öncesinden biraz da buradan bahsetmek istiyorum. Salonumuz oldukça geniş, ferah. Söylemiştim zaten burası toplamda 88 metrekare net kullanım alanı var. Ön taraftaki teras hariç. Burada salondan da ön taraftaki terasımıza çıkabiliyorsunuz. Görmüş olduğunuz gibi yaz aylarında mesela örnek veriyorum kahvaltı yapmak istediniz veya dışarıda yemek yemek istediniz. Mutfaktan hemen buraya oturma alanına çıkabiliyorsunuz. Bu da ilgi çekici. Ayrıca klima sistemi de iç ünitesi tam karşıma konulmuş. Bu tarafa doğru üflemesi şu koridorda ısıtması için bence ince düşünülmüş diye düşünüyorum. Ayrıca tavanda benim ilgimi çeken spot lambalar kullanılmış ve LED havuz sistemi kullanılmış. Mutfakta güzel özellikler bizi bekliyor. Mutfağımızda ahşap ve antrasit renklere önem verilmiş. Açıkçası rengini ben beğendim. Bilmiyorum ne düşünüyorsunuz? Mutlaka yorumlara da yazın. Güzel mi, sizce değil mi? Tabii renkler ve zevkler tartışılmaz. Beğenmeyebilirsiniz, çok da beğenebilirsiniz. Ancak açıkçası ben sürekli bu tarz evleri geziyorum ve renk uyumunu ben çok beğendim. Hemen burada ön tarafında 4 kişilik bir yemek masası olarak düşünülmüş bir alanımız var.
Burada evin içerisinde de ufak tefek atıştırmalığınızı veya yemeğinizi de burada yiyebilirsiniz. Bunun haricinde burada bir ada mutfağımız var. Ada mutfağımızın üstünde konumlanmış burada ocağımız var. Elektrikli. Ayrıca orta tarafında da burada otomatik yukarı doğru kalkıyor. Aspiratörü var. Filtreleri de biliyorsunuz belli zamanlarda değişmesi gerekiyor alt tarafında. Ve burada alt tarafında da dolaplarımız var. Yine burada mutfaktan dışarıya çıkmak isterseniz, yani örnek veriyorum, kapatayım da çok ses geliyor dışarıdan. Mesela dışarıda yemek yiyorsunuz ama evin içerisine girmeden buradan verip hemen dışarıya taşımanız gerekiyor diyelim ki. Buradan da dışarıdan da çıkış var. Burayı da kullanabilirsiniz. Yine burada ahşap kullanılmış. Yine burada prizlerimiz var. Bu oldukça benim için önemli. Yine karşı tarafında da var. 2 tane burada, bir tane orada prizimiz var. Antrasit renkler kullanılmış ve burada da koyu renkli cam raflar kullanılmış. Alt katta da yine dolaplarımız, çekmeceli dolaplarımız var. Burada yine ECA marka bir bataryamız ve evyemiz bulunuyor. Karşımda burada mikrodalgamız var. Altında fırınımız var. Bunun alt tarafında da bulaşık makinesi var. Hemen yan tarafına geldiğimiz zaman burada çift kapılı buzdolabımız var. Yani ankastre. Şöyle göstereyim. Burada buzdolabımız var. Soğutucu kısmı var iki tarafta. Alt tarafında da derin dondurucusu var. Buzluğu var. Buradan yine üst kata geçmeden önce şundan da bahsetmek istiyorum. Biraz önce dışarıda da bahsetmiştim. Elektrikli merkezi süpürge sistemi var. Bu orta kısma konulduğu için alt katta her tarafına yetiyor. Aynı şekilde üst katta da var. Evet, ferah merdivenlerimizden çıkıyoruz. Ahşap kullanılması benim ilgimi gerçekten çekti. Ayrıca burada da ışıklandırmalarımız var ve antrasit kullanılmış burada da. Yine sol tarafında da cam var. İnanılmaz derecede ferah bir koridora çıkıyoruz. Yerler zaten açık renk kullanılmış. Zaten onun bir ferahlığı var. Zaten yine aynı şekilde duvarlar da açık renk kullanılmış. Ayrıca burada arka cepheye bakan 2 tane penceremiz var. Dolayısıyla bu da inanılmaz derecede bir ışık içeriye getiriyor. Bunun haricinde yine karşı tarafım da cam. Yani buradan da zaten çok güzel, efsane bir manzaramız var. Full panoramik bir deniz manzaramız var. Yine bunun haricinde ise burada üst tarafında da herhangi bir problem olduğu zaman çatıya çıkmak için kullanılabilecek burada bir alanımız var. Yani buradan çatıya mesela diyelim ki kiremit kırıldı vesaire bir şey oldu. Buradan merdiven koyup buradan da çatıya çıkabiliyorsunuz. Burası cam olduğu için müthiş derecede bir ışık geliyor. Burada hemen karşı tarafındaki odadan bahsetmek istiyorum biraz. Arkamdaki odaları da göstereceğim. Ebeveyn yatak odası karşı tarafımda. Burada yine ön cepheye, yani 2 oda ön cepheye bakıyor, bir oda yan cepheye bakıyor. Burada da yine bir yatak odamız daha var. Gerçekten muazzam bir deniz manzarası var. Karşımda burada Sisam adalarını görüyorum ben. Yunanistan'ın Sisam adalarını görüyorum. Sağ tarafımda gömme bir dolabımız var, gardırobumuz var. Burada yine çekmecelerimiz de içerisinde konumlandırılmış bu şekilde. Ben ahşap ve antrasit uyumuna gerçekten bayılıyorum. Benim çok ilgimi çekiyor. Pencerelerin de aynı şekilde antrasit olması eve gerçekten farklılık katmış. Yine burada da tavanlarda spot lamba kullanılmış. Yerde seramik kullanılmış. Duvarda yatak başlığında da burada antrasit bir renk uygulanmış buraya. Karşımda dolabı bahsetmiştim. Yine burada da karşımda da antreye bakan bir penceremiz daha var. Yine bu çökertme oturma alanımızı görebildiğimizde burada bir penceremiz var. Aynı şekilde Fransız balkonu gibi düşünülmüş. Burada balkonumuz var. Buradaki bahçe manzarasını da görmesi için cam kullanılmış. Kapalı olmaması veya burada duvar olmaması da eve bence güzel bir ayrıntı katmış diye düşünüyorum. Karşımda görmüş olduğunuz gibi full panoramik bir deniz manzarası var. Çam koru var. Aynı zamanda da şehir manzaramızla birlikte Sisam Adası'nın manzarası da burada gerçekten beni büyülüyor. Evet, size şimdi bir diğer sürprizden bahsetmek istiyorum. Ancak öncesinde yine yerden ısıtma sistemini biliyorsunuz. Alt katta size merdivenin altında kapağını göstermiştim. Burada da buraya konulmuş. Yani bu da gerçekten ilgimi çekti benim. Yani güzel düşünülmüş, güzel de bir rengi var. Çünkü bazen mesela yapılıyor ama çok farklı bir renk konuluyor. Açıkçası kötü duruyor. Güzel bir renk uyumu içerisinde olmuş. Burada içeriye girdiğimizde
Hemen karşı tarafında aynalı lavabomuz karşılıyor. Yine ECA marka bataryalarımız kullanılmış. Açık renkli burada evye tezgahımız kullanılmış. Kapılarımız zaten bir önce de gösterdiğim gibi antrasit üzerine altın yaldızlı. Burada sağ tarafında Geberit marka yine gömme rezervuar tuvalet kullanılmış. Alt tarafta da burayı yıkadığınız zaman sifon konulmuş gideri için. Burada hamamımız var. Şöyle göstereyim. Yani burada hem duş alabileceğiniz bir alan mevcut. Akabinde de burada hamam da düşünülmüş. Bu da hani çok farklılık katmış açıkçası. Yani çok alışkın değiliz çünkü. Yani mesela 4+1 bir villa burası. Genelde 4+1 villalarda hani tuvalet banyo konulur. Daha büyük villalarda mesela hamam ve sauna koyulabilir. Ama burada hani gerçekten o kadar güzel değerlendirilmiş ki hani duşun içerisine hamamın konulması açıkçası beni cezbetti. Çünkü hani alan çok güzel değerlendirilmiş. Hani mesela burayı duş alanı olarak kullanılsa, başka bir yere hamam yapılsa bu sefer ne olacaktı? Evimizin bir odasından feragat etmemiz gerekecekti. Ev küçülecekti. Ama burada duşun içerisinde kullanıldığı için bence çok güzel bir fikir diye düşünüyorum. Evet, burada da yine hamamımızın çeşmeleri var. Görmüş olduğunuz gibi faal durumda çalışıyor. Duşumuz da yine tepeden yani yukarıdan akıyor suyumuz. İsterseniz burada telefon yeri de var. Buradan da kullanabilirsiniz bu şekilde. Burada hamamda da göbek taşı ısıtmalı. Ayrıca alt katta bundan bahsetmiştim size. Yani yine burada da aynı şekilde. Düğmeye basıp burayı kapatıp yine aynı şekilde açabiliyorsunuz. Yine yukarıda da aynı zamanda pencere normal manuel olarak da açabilirsiniz oradan. Tavanda da burada yine spot lambalar kullanılmış. Koridorumuzda da şundan da bahsetmek istiyorum. Şuradaki ışıklandırmalar da açıkçası benim ilgimi çekti. Çok dekoratif duruyorlar. Gerçekten de çok muazzam olmuş. Yalnız bir şey unuttum. Onu söylemeyi unuttum. Burada hırsız alarm sistemi var. Sensörünü görüyorsunuz. Tam karşımda üst tarafta. Yine alt katta da vardı. Alarm sistemi var. Siz evde değilken alarmı kurabilirsiniz. Yine bir diğer odamıza geldik. Bu da yan cepheye bakıyor. Yani şu tarafım deniz. Deniz kısmı bu tarafı. Batı kısmı sağ tarafım kuzey. Sol tarafım güney. O şekilde anlatabilirim size. Bu yan cepheye bakıyor. Diğer iki oda ve alt kat komple ön cepheye bakıyor. Yine geniş bir oda burası. Sol tarafımda gardırobumuz var. Karşımda hani burada büyük bir yatak konulmuş. Yine klima yerimizde karşıda. Tavanlarda spot lamba kullanılmış. Karşımda da bir pencere alanımız var. Burada da televizyon ünitesi için yer bırakılmış. Televizyonunuzu monte edip kullanabilirsiniz. Hemen diğer odamıza geçelim. Diğer odamıza girerken hemen sol tarafında yine ortada bırakılmış merkezi elektrikli süpürge sisteminin burada hattı var. Yaklaşık 10 metrelik bir borusu var. Evin her yerine yetecek şekilde tasarlanıyor. Burayı takıyorsunuz ve kendisi otomatik çalışıyor. Burada süpürdüğünüz zaman evin içerisindeki ufak tefek tozlar vesaire pislikler hepsi biraz önce göstermiş olduğum araba park yerinin oradaki o üniteye gidiyor. Ebeveyn yatak odamızın içerisine girdiğimizde hemen sağ tarafında burada bir klima yeri bırakılmış. Altında dolabımız var. Yine burada arkasında da ahşaptan güzel bir bölme yapılmış. İnşaat zamanında tabii ben bunları geziyorum. Açıkçası böyle bir şey çıkması benim çok ilgimi çekti. Şu anda hani gerçekten bu kaliteyle karşılaştığım için mutluyum. Çünkü inşaat zamanında tam bilemiyorsunuz ne olacak, nasıl olacak ama tabii bu firmanın daha önceki yapmış olduğu işler de zaten kalitesini ortaya koyuyor. Yani ev alırken bunlara çok dikkat etmek gerekiyor. Daha önceki yapılan projeleri de bir gezip görmek, kaliteyi görmek gerekiyor. Tabii bu arada bütün firmalar genelde hani hep yaptığı kalitenin üstünde yapmaya çalışırlar. İşini iyi yapan firmalar diyeyim daha doğrusu. Hani burası da gerçekten de inşaat kalitesi bakımından benim Kuşadası'ndaki en çok beğendiğim villalardan bir tanesi. Aynı zamanda mimari stili de benim çok hoşuma gidiyor. Burada ebeveyn yatak odamızın hemen arka tarafında burada bir giyinme dolabımız var. Burada yine raflarımız var. Ceket asmak için askılıklarımız, çekmecemiz. Yine burada da bir ceket askılığımız veya gömlek askılığımız var. Burada hemen akabinde de yani duş alma alanı var. Bu benim çok hoşuma gidiyor. Yani burada duşunuzu aldınız, giyindiniz ve odanıza çıktınız. Bu benim için çok kullanışlı. Çünkü giyinme dolabı ayrı bir yerde, banyo ayrı bir yerde. Açıkçası biraz zor oluyor. Ama bu şekilde duşun akabinde hemen giyinme odası olması da büyük bir avantaj diye düşünüyorum. Burası ebeveyn odası ve ebeveyn banyosuydu. Şimdi size balkondan da biraz bahsetmek istiyorum.
Evet, görmüş olduğunuz gibi şu anda bahsettiğim gibi de, yani burası örnek villa olduğu için buranın inşaatı tamamlandı. Eşyalar yerleştirildi. Şu an bitti ve oturulmaya hazır durumda. Zaten burası da satıldı. Son bir tane de villamız kaldı. Onu da zaten buraya gelirseniz birlikte görürüz. Mesela şu an karşındaki evleri görüyorsunuz. Şu an inşaat halinde ve ustalarımız da burada şu anda çalışıyorlar. Harıl harıl çalışıyorlar. Yani bu inşaatları sizlere yetiştirebilmek adına çalışıyorlar. Şu anda hani dış cepheler hani bitti sayılır. Çok ufak tefek rötuşlarımız kaldı. Sonrasında içi de aynı zamanda şu anda yapılıyor. Tabii burası yüksek bir yerde konumlanıyor. Burası Soğucak Mahallesi. Soğucak Mahallesi biraz daha böyle merkeze yaklaşık arabayla 10 dakikalık bir mesafede. Alt tarafımızda alışveriş merkezlerimiz var. Yine Kuşadası Büyük Alışveriş Merkezi'ne yaklaşık buradan araçla 5 dakikalık mesafede yer alıyoruz. Yaz kış burada yaşayabilirsiniz. Yaşayanlar var bu bölgede. Çünkü köye de 700 metre mesafemiz bulunuyor. Ve oraya gidip taze taze gözlemenizi yiyebilirsiniz. İşte domatesinizi, peynirinizi, biberinizi, sütünüzü, yumurtanızı, her şeyinizi oradan taze taze alabilirsiniz. Kuşadası merkeze gitmeden bütün ihtiyaçlarınızı, birçoğunu burada karşılayabilirsiniz. Tabii tekrar hatırlatmamda fayda var. Bahsettiğim gibi evlerimizin çoğunluğu hep inşaat aşamasında satılıyor. Ya topraktan satılıyor, ya kabadaki inşaattan satılıyor. Yani dolayısıyla bu tür yerler inşaat bitmeden önce satılmış oluyor. Yani ancak hani ikinci bir, hani mesela diyelim ki birisi ev aldı, inşaattan aldı, sonra yatırımlık aldı, sonrasında satmak istedi. Öyle bir yer ancak hani bitmiş bir villa bulabilirsiniz. Yani bitmiş villa sayısı bulmak biraz zor oluyor. O yüzden elinizi biraz çabuk tutmak gerekiyor. Dediğim gibi son bir tane villamız kaldı. Şanslı sahibi siz olabilirsiniz. Bakın gerçekten söylüyorum. Yani belki de sizsiniz bu evin sahibi. Yani son kalan evimizin sahibi. Burayı ziyaret etmeyi unutmayın. Beni şu an gelmeden önce telefon numaralarımdan beni arayın. Öncesinde bir randevu yapalım. Sonrasında birlikte gezelim çünkü gerçekten yoğun bir tempo içerisindeyim. Yani sizlere video yetiştirmeye çalışıyorum. Müteahhitlerle görüşmelerim var. Toplantılarım oluyor. O yüzden lütfen gelmeden önce lütfen rica ediyorum beni arayın, randevu yapalım ve o günümü size ayırayım. Hem villaları gezelim, hem keyifli, güzel sohbet edelim, hem yemeğimizi yiyelim, Kuşadası'nı turlayalım. Yani elimden geldiği kadarıyla her konuda size destek olmaya çalışırım. Bu arada satış sonrası hizmetlerimiz var. Biraz da onlardan bahsetmek istiyorum. Daha öncesinden bir video yapmıştım. Yani ev alana kadar değil, ev aldıktan sonra da biz her zaman sizin yanınızdayız. Ev alma sürecini, öncesini ve sonrasını anlattığım videolarım var. Buraya kartımı bırakıyorum. Tıklayarak bu videoları da izleyebilirsiniz. Mesela ev almadan önce dikkat edilmesi gerekenler var. Emlakçı seçerken dikkat edilmesi gerekenler veya tapu süreci, satış sonrası vermiş olduğum hizmetleri içeriğini anlatan videolarımı mutlaka izlemenizi tavsiye ediyorum size. Bunun haricinde dediğim gibi birlikte burayı gezdik, gördük, eğlendik. Yani ben çok mutlu oldum. Umarım videomu da sonuna kadar izlemişsinizdir. Videomu sonuna kadar izlediyseniz kanalıma abone olmayı ihmal etmeyin. Videomu sevdiklerinizle mutlaka paylaşın. Videomu beğenip yorum atmayı da unutmayın. Hoşça kalın, mutlu kalın, sağlıcakla kalın.